Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şişi uğur böcekli patik yapacağız. Ben patiğimde krem, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Uğur böcekli patiğimiz. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Topuğumuz. Model bu şekil. Baştan sona iki şiş ile yaptım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimize şu bölümden başlayacağız. Uğur böceklerini yaptıktan sonra diğer kenarını öreceğiz. Tabanımız ve topuk kısmını örerek patiğimizi bitireceğiz. Patiğimize 47 ilmek olarak başlıyoruz. Şöyle ipimin ucunda bir miktar ip bıraktım. 47 ilmek atacağım. Bu şekilde şu ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 bu şekilde 47 ilmeğimizi atalım gelelim. 47 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarına şuraya bir düğüm atacağım. Bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bel örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüze baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Yine 47 ilmek ile haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşamız oluyor. Bu şekilde. Yine ön yüzde düz öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. Burada 2 diş haroşa olacak. Biz bu işlemi hanımlar patiğimizin tam olarak şu bölümünü yapıyoruz. Şu bölümünü yapıyoruz. Burada toplamda 5 diş haroşa olana kadar örmemiz gerekiyor. 5 diş haroşa. Şimdi 47 ilmek ile 5 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, 5 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şu anda ön yüzdeyiz. Bakın ipimiz sol tarafta. Bu aşamada artık ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar düz olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi de arka yüzde ilmeklerimizi sırasıyla ters olarak öreceğiz. Ters örünce ön yüze düz örgü düşüyor. Sıra sonuna kadar ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzdeyiz. Uğur böceklerimize başlayacağız ön yüzde. Toplamda 11 sıradan oluşuyor. Ön yüzde ilk sırasını yapacağız hanımlar. Şimdi öncelikle kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi düz örüyorum. Uğur böceğine başlıyoruz. Öncelikle bir ilmek siyah öreceğim. Bir tane siyah. Siyah ipimin ucunu şurada hemen kremime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Bir tane siyah ördüm. 3 krem öreceğim. 1, 2, 3. Yanına bir tane kırmızı ekliyorum. Bir ilmek kırmızımı ördüm. Hemen kırmızı ipimin ucunu da kremime bağlayacağım hanımlar. Yeni eklediğimiz iplerde düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sağlam olsun. Yoksa sökülür. Bir kırmızı ördüm. Yanına bir siyah. Bir tane kırmızı. Tekrar kremimi alıyorum. 3 tane krem. Ve yanına bir tane de siyahımı ördüm. İlk uğur böceğimizin tabanını kurduk hanımlar. Uğur böceklerimiz arasında 3 ilmek var. Şimdi 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi ikinci uğur böceğimizi yapacağız. Yine ilkiyle aynı şekilde. Bu aşamada şöyle kırmızıyı siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Arkada uzun kalmasın diye. İkinci uğur böceğim için bir siyah örüyorum. Yanına şöyle bakın kırmızıyı
kremin üzerinden de atlattım. Yanına 3 tane krem. Kırmızımı aldım. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. Yanına tekrar 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3 ve bir tane siyahımı örüyorum. İkinci uğur böceğimi de yaptım. Yine uğur böceğimiz arasında şöyle kırmızı ipimi atlatarak yakınlaştırdım. 3 kremim var. 1, 2, 3. Üçüncü ve sonuncu uğur böceğimi yapacağım. Bir ilmek siyah örüyorum. 3 tane krem. Kırmızıyı aldım. Bir kırmızı. Bakın hanımlar, ipleri arkada ip geçişlerinde serbest bırakalım. Patiğimizin esneklik payı bozulmasın. Hani böyle bu arkadaki ipleri sıkarsak patik gergin durur. Hem ayağımıza olmaz hem de uğur böceklerimiz düzgün düşmez. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızıyı ördüm. Yanına 3 tane krem, 3 krem ve bir tane siyahımı örüyorum. Kalan 4 ilmeğim krem. Ön yüzde uğur böceğimizin birinci sırasını yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde uğur böceğimizin ikinci sırasını yapacağız. Bu aşamada kenardan toplamda 5 tane krem öreceğim ilk olarak. Şu kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Şu 5. ilmeğim. Ardından buraya bir tane siyah örüyorum. Şöyle bir ilmek siyah. Yanına bir tane krem örüyorum. Arka yüzde ters örüyoruz ilmeklerimizi. Şimdi tekrardan şöyle kırmızı ipimi aldım. 2 kırmızı, bir siyah, 2 kırmızı. Yanına bir tane krem öreceğim ve bir tane siyah. İlk uğur böceğimizi yaptık. Şimdi uğur böceklerimiz arasında hanımlar 5 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci uğur böceğimi yapacağım. Bir tane siyah öreceğim. Yine bakın kırmızıyı siyahın üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırdım. Bir tane siyah örüyorum. Yanına bir tane krem. Kırmızı ipimi aldım. 2 kırmızı. Ortaya bir tane siyah. Yanına 2 tane daha kırmızımı örüyorum. Tekrardan kremimi aldım. Bir tane krem ve yanına bir tane siyahımı örüyorum. İkinci uğur böceğimizi de bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arada 5 ilmek var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü ve sonuncu uğur böceğimi yapacağım. Yine kırmızıyı şöyle siyahın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bir tane siyah örüyorum. Yanına bir tane krem. Şöyle tekrar kırmızımı aldım. Bakın ipleri şöyle arkada gevşek bırakıyorum. Buna dikkat ediyorum. 2 kırmızı. Ortaya bir tane siyah. Yanına 2 tane daha kırmızımı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Bir krem ve buraya bir tane de siyah örüyorum. Kalan son 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Böylece arka yüzde uğur böceğimizin ikinci sırasını tamamladık hanımlar. Geldik ön yüze. Uğur böceğimizde ön yüzde 3. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizi kenardan 6 tane krem örerek başlayacağım. 6 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek kremimi ördüm. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Şöyle çaprazlamasına kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye şöyle kremin altından atlatarak aldım. Buraya 3 kırmızı, bir siyah, 3 tane daha kırmızı örüyorum. İlk uğur böceğimizi yaptık hanımlar. Bu defa uğur böceklerimiz arasında 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci uğur böceğimi yapacağım. Yine şöyle kırmızı ipimi şöyle dolandırarak aldım siyahın altından üstünden. Çünkü siyahı arkada yakınlaştıralım. Uzun uzun kalmasın diye. Şimdi tekrar ikinci uğur böceğim için 3 kırmızı. Ortaya bir siyah. Şöyle bir ilmek siyah. Ve yanına
3 tane daha kırmızı örüyorum. 1, 2, 3. İkinci uğur böceğini de yaptık. Tekrar krem ipimi alıyorum. Arada 7 tane kremim var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeniden şöyle kırmızımı alıyorum. 3 kırmızı, yanına bir siyah ve 3 tane daha kırmızımı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Üçüncü uğur böceğimizi de böylece yapmış olduk hanımlar. Geri dönüyoruz. Arka yüzde uğur böceğimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda yine kenardan 6 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada şöyle çaprazlamasına yine kremin altından geçirerek kırmızı ipimi elime aldım. Bu aşamada hanımlar buraya bir kırmızı örüyorum. Şöyle bir kırmızı. Yanına bir tane siyah öreceğim. Bakın ipleri bu aşamada çaprazlamasını alıyorum kenar modelde. Bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah ve bir tane kırmızımı ördüm. İlk uğur böceğini yaptık. Şimdi krem ipimi alıyorum. Arada yine 7 ilmek kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci uğur böceğimi yapacağım. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum. Bir kırmızı, yanına bir tane siyah öreceğim. Şöyle arkada ipleri geniş tutalım. Bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. Uğur böceğimizi yaptık. Şimdi tekrar kremimi alıyorum. Arada 7 ilmek kremim var. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan uğur böceğimi yapacağım. Şöyle kırmızı ipimi aldım yine. Bir kırmızı, yanına bir tane siyah, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. Sonra krem ipimi elime alıyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde 4. sıramızı tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle. Geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizde uğur böceğimizde 5. sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda yine şöyle kenardan 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. 6 ilmek krem. Şu birinci kremim. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle kırmızı ipimi alıyorum. Çaprazlamasını alacağım. Şöyle kremin altından geçirerek. 3 tane kırmızı örüyorum. Ortaya bir tane siyah. Ve 3 ilmek daha kırmızımı ördüm. İlk uğur böceğimizi yaptık hanımlar. Şimdi uğur böceğimiz arasında yine 7 tane ilmeğim var. 7 ilmek. Şöyle kremimi alıyorum. 7 kremimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan ikinci uğur böceğimi yapacağım. Şöyle hatta siyahı şöyle kırmızıya dolandırarak alıyorum. Yaklaştırayım biraz diye. Tekrardan 3 kırmızı. Tam ortaya bir tane siyah. Ve yanına 3 ilmek daha kırmızımı örüyorum. Hanımlar ikinci uğur böceğimizi de burada yapmış olduk. Yine uğur böceklerimiz arasında 7 ilmeğimiz var. Kremimi aldım. Araya 7 tane kremimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü ve sonuncu uğur böceğimi yapacağım. Şöyle yine kırmızımı alıyorum. 3 tane kırmızı. Ortaya bir ilmek siyah. Ve yanına 3 tane daha kırmızımı örüyorum. Bu şekilde. Kalan 6 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Şöyle kremimi aldım. İlmeklerimi krem ile örüyorum. 5. sıramızı da ön yüzde bitirdik hanımlar.
şeklimiz, uğur böceğimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı bu aşamada. Şimdi devam edeceğiz hanımlar arka yüzde 6. sıramızda. Bu aşamada yine kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5 ilmek krem ile ördüm. Alttan siyah ipimi alacağım şimdi. Şöyle çaprazlamasına. Şöyle siyahımı alıyorum. Buraya bir ilmek siyah öreceğim. Şöyle bir tane siyah ördüm. Hemen kırmızımı alıyorum. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyahımı ördüm. İlk uğur böceğimizi yaptık hanımlar. Şimdi uğur böceklerimiz arasında bu defa 5 ilmeğimiz var. 5 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Tekrardan şu siyah ipimi alıyorum. Şu ipler karışmış, biraz çekeyim gelsin. Buraya yine bir tane siyah örüyorum. Yanına bir tane kırmızı. Tekrar bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı ve bir siyah ördüm. İkinci uğur böceğimi de tamamladım. Tekrar uğur böceğimizin arasına geldik. Buraya da 5 adet kremimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer uğur böceğimizi yapacağız. Bir siyah, yanına bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir ilmek siyah, yanına bir tane kırmızı öreceğim. 3 ip olduğu için ipler karıştı. Bir tane kırmızımı ördüm. Bir siyah, bir kırmızı ve buraya bir ilmek daha siyahımı ördüm. Tekrar krem ipimi alıyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde 6. sıramızı tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi geri döndük, ön yüzde 7. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kenardan 4 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4. Bir tane siyah öreceğim. Şöyle çaprazlamasına siyahımı aldım. Yanına bir tane kremim var. Şimdi kırmızımı alıyorum. Şöyle çaprazlamasını alıyoruz kenarlarda ipleri. 3 kırmızı. Ortaya bir siyah. Yanına 3 tane kırmızı. Sonra tekrar kremimi aldım. Bir tane krem ve buraya bir tane siyahımı örüyorum. Böylece ilk uğur böceğimizi yaptık. Şimdi böceklerimiz arasında yine 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapacağım. Şöyle kırmızıyı atlattım burada. Bir siyah örüyorum. Yanına bir tane krem. Tekrardan kırmızı ipimi aldım. Buraya 3 kırmızı. Ortaya bir tane siyah. Yanına 3 tane daha kırmızımı örüyorum. Tekrar şöyle kremimi aldım. Bir krem ve yanına bir tane siyah. İkinci uğur böceğimi de yaptım. Arada 3 kremim var. Burada da yine aynı şekilde şöyle bir tane siyah örüyorum. Yanına bir tane krem. Tekrar kırmızımı aldım. 3 kırmızı. Yanına bir tane siyah. 3 tane daha kırmızımı örüyorum. Kremimi aldım. Bir krem ve yanına bir tane siyah ördüm. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. 7. sırayı ön yüzde tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzde 8. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Bu kenardan 7 ilmeğimizi krem ipimizle öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 ilmeğimizi ördüm. Bu 8. sıramız arka yüzde. Şimdi burada hanımlar şöyle kırmızımı alıyorum. 2 kırmızı, ortaya bir siyah, yanına 2 tane daha kırmızımı ördüm. Şimdi hanımlar arada şöyle 9 ilmek sayalım. 3, 6, evet 9 ilmek kremimiz var bu defa. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada şöyle kırmızı ipimi yakınlaştırarak götüreyim hanımlar. 9 ilmek çok fazla olacak çünkü. 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9. Tekrardan kırmızımı alacağım. Şöyle siyahı da kırmızının üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Buraya tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. 2 kırmızı, ortaya bir ilmek siyah ve 2 tane daha kırmızımı ördüm. Tekrar arada 9 tane krem ilmeğim var. Şöyle 1, 2, 3, 4. Yine kırmızımı yakınlaştırmak istiyorum hanımlar. Şöyle kremin üzerinden atlatarak. Şu 5. kremim 6, 7, 8, 9. Tekrardan siyahı da şöyle atlatarak yakınlaştırdım. Kırmızımı aldım. 2 kırmızı, ortaya bir tane siyah ve 2 tane daha kırmızımı örüyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Böylece arka yüzde hanımlar 8. sıramızı tamamlamış olduk. Geri döndük, ön yüzde 9. sıradayız. Bu sıramızda artık kırmızı ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Yine kenardan 7 adet ilmeğimi krem ile örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alttan siyah ipimi alacağım. 5 tane siyah öreceğim hanımlar şimdi buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek siyahımı ördüm. Şimdi buradaki kırmızı ipimizi keseceğiz artık. Kırmızıyı kullanmayacağız. Şöyle kırmızının ucunu da çekeyim. Arada karışıklık gitsin. Kırmızının ucunu ipimizi kestik. Şöyle kremime bağlıyorum. Şimdi hanımlar yine uğur böceklerimiz arasında 9 adet ilmeğimiz var. Kremimi alıyorum. Buraya 9 ilmek krem öreceğim şimdi. Şu 1. krem ilmeğim 2, 3, 4. Yine bakın siyahı kremin üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırdım. 5. kremim 6, 7, 8, 9. Tekrardan şöyle siyahımı alıyorum. Buraya 5 ilmek siyah örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden kremimi aldım. Arada 9 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Yine siyahı yakınlaştıracağım. 5, 6, 7, 8, 9. Tekrardan siyahımı alıyorum. 5 ilmek siyah öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yeniden kremimi aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 9. sıramızı ön yüzde böylece tamamlamış olduk. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz ve 10. sıradayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Kenardan 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çaprazlamasına renk değişikliği yaptım. Buraya bir siyah, bir krem, ortaya 3 siyah, yanına bir krem ve bir ilmek daha siyah ördüm. İlk uğur böceğimizi yaptık. Uğur böceklerimiz arasında şimdi 7 ilmeğimiz var. 7 ilmek öreceğim krem ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan şöyle renk değişikliği yapıyorum. Uğur böceğimi yapacağım yine. Bir siyah, yanına bir ilmek krem, 3 tane siyah, bir tane krem, bir siyah. Arada 7 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Tekrardan siyahımı alıyorum. Bir siyah, bir krem, 3 siyah, bir krem ve bir tane daha siyahımı ördüm. Kalan 6 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 10. sıramızı da tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Uğur böceğimizde 11. ve sonuncu sıramızı öreceğiz. Bu sıramızda da yapacağımız işlem yine şu şekilde. Kenardan 5 tane krem öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Siyahımı alıyorum. Buraya hanımlar bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah. Bu şekilde bakın 5 tane siyah oldu burada. İlk uğur böceğini yaptık. Uğur böceklerimiz arasında 5 kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. İkinciyi yapıyorum. Bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah. Arada yine 5 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü ve sonuncu böceğime geldim. Bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah, bir krem, bir siyah ve kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Böylece 11. sırayı tamamladık. Uğur böceğimizi de bitirdik hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz hanımlar. Hepsini ters öreceğiz. Siyah ipimizi de keseceğiz artık. Bakın siyah ilmeğime kadar ördüm. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. İpimin ucunu bağlayacağım. Arkaya düğümledim. İlmeklerimizin hepsini hanımlar sıra sonuna kadar krem ipimiz ile ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ters ördüm geldim. Artık patiğimizin şu bölümünü yapacağız. Yine haroşa örgü öreceğiz hanımlar. Bu ilk başlangıçta olduğu gibi. Hem ön hem arka yüzde ilmekleri düz öreceğiz. Şu an haroşalara başladık. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa yani düz öreceğiz. Bu şekilde haroşalarımızı yapacağız hanımlar. Sıra sonuna kadar düz örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmekleri düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Haroşa düşmesi için ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Şöyle ön yüzden baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluşuyor. Yine bu bölümde tabanda olduğu gibi toplamda 5 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, 5 diş haroşa ördüm geldim buraya gördüğünüz gibi. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Burada sağ ve sol patik ayrılıyor. Her iki patik de şimdiye kadar aynı şekilde yapılıyor. Sadece iki patik arasındaki fark şu. Şimdi şu sağ patiği yaptığımızı düşünelim. Şu örmüş olduğum mankendeki patiği yaptığımızı düşünelim. Kenar şöyle yapılacak hanımlar. Öncelikle burada ön yüzde ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar öreceksiniz. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar öreceksiniz. Sonra arka yüze döneceksiniz. Arka yüzde de 20 ters taraftan ilk 29 ilmeği keseceksiniz hanımlar. 29 ilmeği kesince şu kenarda arka yüzde bu kenarda 18 ilmek kalacak. Şöyle bak, öne döndüğümüzde de o kalan ilmekler bu önde sağ tarafta olacak. Sonra 18 ilmek üzerinden haroşaları öreceksiniz. Dediğim gibi sağ patiği yapanlar ön yüzde ilmeklerin tamamını örecekler. Arka yüzde 29 ilmek kesecekler. Kalan 18 ilmek ile patiğin şu kenarını yapacaklar. Bu kenarını 18 ilmekle bu haroşaları örecekler. Şimdi sol patiği yapıyoruz hanımlar. Sağ patikte bu kenar sağ tarafta kalırken sol patiği yaparken kenar sol tarafta kalacak. Sol patiği de şöyle yapacağız. İlk 29 ilmeğimi keseceğim. Sağ patikte ön yüzde örüyorduk. Arka yüzde ilk 29 ilmeği kesiyorduk. Sol patikte de ilk 29 ilmeği keseceğim. İkişer ikişer toplayarak.
Bakın şu birinci kesimim. Şu 2. Şu 3. Şu dördüncü kesimim. Şu 5. Şu 6. kesimim. Şu 7. kesimim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Kenardan 29 ilmeğimi kestim. Şimdi burada kalan ilmekleri sayalım. Bakın 5, 10, 15, 15, 16, 17, 18. Bakın 18 ilmek kaldı. Sağ patiği örerken 18 ilmek. Bu sağ kenarda kalırken bakın sol patik de sol kenarda kaldı. Şimdi bu 18 ilmek üzerinden hanımlar haroşalarımızı öreceğiz. Artık kesim yok. Buraya haroşaları yapacağız. Yani sağ patikte bu kenar, bakın bu iç tarafta kalırken haroşalı taraf, sol patikte de yine iç tarafta kalacak. Model bu şekilde örülecek. Birbirine simetrik olacak modelimiz. İlmeklerimizi örüyorum hanımlar. 18 ilmek ile haroşalarımızı örüyoruz artık. Kesme falan yok. Sadece haroşa örgüye burada devam edeceğiz. Evet, ilmeklerimizi ördüm hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde. 28 ilmekle kenar haroşalarını yapıyoruz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Aynı haroşaya devam edeceğiz. Şu baştan itibaren haroşaları saydığımızda burada 6 diş haroşamız oluştu. Baştan sona bakın. Burada 6 diş haroşamız var. Ben patiğimi şu kenarına hanımlar, bu topuğa kadar gelen yere kadar toplam 28 diş yani 28 sıra haroşamı ördüm, tam oldu. Zaten haroşa esnek bir örgü türüdür. Açılan bir örgü türüdür. Bunu da örerken göz önünde bulunduralım. Hanımlar şimdi hep birlikte bu kenardaki 28 ilmek haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin şu bölümüne 28 diş haroşamı ördüm geldim. Sağ patiği yapanlar da yine 28 diş haroşalarını örecekler. Bu aşamada hemen mezura ile ölçüyü de vereyim sizlere hanımlar. Patiğimizin şu uğur böcekli tarafının enden ölçüsü 17 santim. Haroşalı bölümde uçtan sona kadar ölçüyorum. Burası da yine 18 santim. Her iki tarafın uzunluğu da birbirine eşit hanımlar. Şimdi ilmekleri keseceğiz. 28 diş haroşayı ördükten sonra ilmekleri kesiyoruz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Yine gevşek, esnek bir kesim yapalım. Topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden bakın V şeklinde ilmek yerleri görünüyor. Buralardan ilmek çıkaracağız. İlmeklerimizi rahat çıkartabilelim diye esnek bir kesim yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Bu şekilde hanımlar kesimimizi yaptık. Şimdi tabanlarını yapmak için yanlardan ilmekler çıkaracağız. İlmek çıkartırken hanımlar patiğimizi şöyle V şeklinde koyacağız. Bakın V şeklinde. Sağ patiğinizi koyduğunuzda uğur böcekli taraf bu tarafa geliyor. Haroşalı taraf da buraya geliyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Ben sağ tarafı yaparken burada kesimimi yaptıktan sonra, çünkü ilmekleri buradan çıkartmaya başlayacağız hanımlar, bu kenardan. İp burada kaldığı için ipimi kesmiştim. Burada kesmeme gerek yok. Çünkü ip buradan ilmek çıkartabileceğim için aynı iplerle devam edeceğim. Sağ patiği yapanlar burada ipi kesecekler. Buradan ekleyecekler. Evet hanımlar, şimdi bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu anda şişimde bir adet ilmeğim var. Bakın sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Bu aşamada dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Ben normal şu uzun şişimde yapacağım yine. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. İlmeklerimi çıkarıyorum. Burada 3, 6, 4 de burada 10 ilmeğimiz olmuş. Bu şekilde sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmek çıkartıyoruz. Ardından şu kenara da bakın
Uğur böceğinin altındaki bölüme de yine girerek ilmeklerimizi çıkaracağız hanımlar. Ben buradan toplamda çevreden bu kenardan bu kenara kadar 86 adet ilmek çıkarttım. Siz burada 1-2 sayı fazla ya da eksik yaptıysanız ilmek sayınız 86 değil de 84 olur, 82 olur ya da 88 olur, 90 olur. Böylese birkaç sayı oynayabilir. Ben dediğim gibi bu uçtan bu uca 86 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ilmeklerimi çıkarıp geleceğim hanımlar. Sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, diğer uca kadar 86 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz şu anda. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa yani düz olarak örüyoruz. İlmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Ön yüze bir diş haroşa düştü böylece. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Tabanımıza hanımlar buruna 8 ilmek ayıracağız taban bölümde. Şişimizde 86 ilmeğimiz vardı. 86'dan 8 ilmeği çıkarınca geriye 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor hanımlar. Hesabı bu şekilde yapacaksınız. Atıyorum şişinizde 90 ilmek var. 8'i çıkartın. Geriye 82 ilmek kalıyor. 82'yi de 2'ye bölünce yanlara 41 ilmek düşer. Hesaplama böyle yapılıyor. Öncelikle ön yüzdeyim. Bu kenardaki 39 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğiyle birlikte toplam hanımlar buraya 39 ilmek örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya 39 ilmek ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyorum. Saydığımızda da şu kenarda da hanımlar 39 ilmeğimiz kalıyor. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tekrar geri döndük. 8 ilmek ile burun kısmına bir diş haroşa oldu. Tabanda burada 14 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek alacağız. Şöyle yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 8 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada böylece 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmeği öreceğim şimdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Burun kısmında şöyle oval bir görüntü oluştu hanımlar. Burada ortada bakın şu anda 3, 6, 10, 13 ilmek var. Şimdi ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeği ördüm. 14. ilmeği de yan taraftan alarak ortaya ekledim. Şimdi 14 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Kesimlerimiz başlayacak. 13 ilmek öreceğiz hanımlar bu aşamada. 14. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğe gelince yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini
kesiyorum. Her seferinde hanımlar artık bu aşamada ilmekleri saymaya gerek yok. Çünkü bakın şöyle ayırdığımızda taban ile kenar ilmekler arasında ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Şimdi saymadan gideceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tabanda. Bakın tabanında son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandaki ilmeği de alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Yine şöyle ayırdığımızda taban ile kenar ilmekler arasında ayrık bir görüntü var burada. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın sonuncu ilmeğim burada. Yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum ve kesimden sonra geri döneceğiz. Aynı şekilde 14 ilmek üzerinden tabanımızı bu şekilde öreceğiz. Biz bu kesme işlemini hanımlar sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve şişimizde en son tabanda kullandığımız 13 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim, ardından birlikte topuk bölümünü yapalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 14 ilmek olarak ördüm geldim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı tabanda kullandığım. Şimdi topuk bölümünü yapacağız hanımlar bu 14 ilmek ile. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim ve yine haroşa örgüye devam ediyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini keserek örüyorum. Şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın burada sırada kenar ilmek yerleri var şu bölümde. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını yapmış oluyoruz hem de arkasını bu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttım hanımlar, geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım yine. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken hanımlar kolay çıkartabileyim diye geri dönüp ön yüzde çıkarıyorum. Burada da bakın şurada ilk kenar ilmek yerim var. Şurada. Burada ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Diğer ilmeklerimi yine haroşa örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. 14 ilmek oldu. Yeniden geri dönüyorum yine. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonra son 2 ilmeğimi kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Şöyle son 2 ilmeğimi kesiyorum ve geri döndüm. Bu sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum çünkü. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Patiğimizi tamamladık. Son kenar oyamız kaldı. Dileyen böyle sade de kullanabilir ama kenar oyası yapınca patiğimizin boğaz kısmı daha bir toplu, düzgün, güzel oluyor. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak buraya düzleştiriyorum. Şuraya batayım, delik görüntü oluşmasın. Şöyle. Buraya bir tane de sıkı bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Önce ipimizi gizleyelim. Şöyle ilmek aralarından girerek ipimizi gizliyorum. Bu şekilde. Şimdi kenar oyamızı yapacağız hanımlar. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası. İlk sırada siyah ipimi kullanacağım. Önce siyah ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. İlk bu kesim yaptığımız yere şuraya batarak ilmeğimi sabitledim. Bu sırada hanımlar
sık iğne yöntemi yapacağız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkarıyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Normal sık iğne tekniği kullanarak kenar oyamızın ilk sırasını yapıyoruz. Bu şekilde. Patiğimizin çevresini hanımlar ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. En son bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bu siyah ipimin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. İplerimizin ucunu tamamen hanımlar gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Şimdi kenar oyamızda ikinci sıramızı yapacağız. Bunu da kırmızı ipimizle gideceğiz hanımlar. Yine kırmızı ile bir ilmek oluşturacağım. Bu defa ters sık iğne yöntemi yapacağız hanımlar. Hemen bitirdiğimiz yerden şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Geri geri gideceğiz hanımlar. Bakın bir gerideki siyah sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine bir gerideki siyah sık iğnenin içine girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topladım. Geri geri giderek ters sık iğne yöntemini uyguluyoruz. Bu şekilde. Bir gerideki sık iğnenin içine batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. Evet, patiğimin çevresini dolandım geldim. Yine buraya da bir tane zincir çekip kırmızı ipimi de artık kesiyorum. İpimizi hemen gizleyelim. Sonra patiğimize bakalım. Şöyle ilmek aralarından ipimin ucunu geçirerek gizleme işlemini yapıyorum. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Görüntü itibariyle şekil bu. Gayet güzel, şık, hoş bir model oldu. Haroşa örgü olduğu için de bakın esneklik payı oldukça iyi. Hemen manken ayağıma da giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim. Çok güzel, zarif, şık bir patik oldu. Çeyiz için de gayet uygun. Dikişsiz, 2 şiş bir modelde, 5 şiş bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek yaptım patiğimi. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Evet, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde. Bakın. Gayet güzel, şık, zarif, hoş bir model oldu. Tabanımız yine bu şekilde. Topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.